Ben bu küpeyi kullanarak, kullanmam için de gerekli zemini oluşturarak bir mekanizmayı bozmuş mu? Küpeyi takarak o metalle etkileşime girmesi bir. İki, orada kalıcı bir delik oluşturuyorsunuz. Yani dokuyu yok ediyorsunuz ve skar dokusu oluşuyor. Skar dokusu demek bozucu alan demek. Yani sürekli olarak orada parazit yayın demek. Onun temsil ettiği organlarda da ister istemez bir karışıklık olacaktır. Nereyi temsil ediyor burası hocam? Beden tehdit anında kendine bir program yazar ve o tehdide benzeyen, söyledim ya hani korku, belli bir koku, normal hayatta bunlara karşılaştığımız her zaman o tehditle karşılaştığını zannederek o programı çalıştırıyor. Bebek onun farkında bile değil. 30 saniye sürmeyen bir işlem. İçgüdüsel, bebeklerde çok daha derin olarak çalışırlar. Hayati tehlikeyi algıladığı anda beden çok radikal tedbirler alır ve bunlar hayat boyu takılı kalan şeylerdir. Mesela korku paterni denen bir şey vardır. Şimdi size hiçbir yerde duymadığınız bir bilgi vereceğim. Topuk delinmesi olayına karşıyım. İki sebepten dolayı karşıyım. Ulusal Lojistik Emel Özuğur'la derin sohbeti sunar. Efendim merhabalar, ben çılgın doktorlara bayılıyorum biliyorsunuz. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı, çok uzun yıllar Amerika'da görev yapmış. Bugün ülkesinde kendi vatanı için çalışan Cüneyt Konuralp konuğum. Efendim Hay kitaptan çıkan bu ikincisi, birincisini de çok tavsiye ediyoruz. Bağışıklığın Arka Bahçesi 1. İkincisi de çıktı. Meraklıları ve bekleyeni olduğunu biliyoruz. Pandemi döneminde hocamızla biz yayın yapmıştık ve birinci kitabı konuşmuştuk. Bugün birazcık ikinci kitabı da değineceğiz. Ve sıra dışı bir çocuk. Burada kendi hikayenizi de anlatıyorsunuz değil mi? Evet, tabii. Hocam topuk kanı meselesi işte birkaç ay önce yine gündeme geldi. Sizin de bu konuyla ilgili araştırmalarınız var ve izleyiciye, vatandaşa çok ciddi uyarınız var. Mahsuru var çocuklardan alınan topuk kanının. Neden koldan alınmıyor, o kan da topuktan alınıyor? Koldan da bebekte el sırtını kullanıyoruz. Kol pek şey değil veya ayak bileği veya bazı durumlarda da alında temporal ven. Buradan damar yoluna girilerek kan alınabilir. Alınması gereken de o bence. İlle kandan yapılacaksa doğru yer topuk olmamalı. Kılcal damardan alacağınız 1-2 damla yerine sistemik dolaşımın olduğu yerden alacağınız bol miktardaki bir kanla siz her şeye bakabilirsiniz. Ve sonradan izah edeceğim sakıncalardan da kurtulmuş olursunuz. Şimdi bu tarama testlerinin yapılmasına gerek yok diyen var, gerek var diyen var. Burada amaç bebek hamilelik döneminde ekmek elden su gölden doğduktan sonra kendi başına yaşamaya başlıyor. Beslenmeye başlayınca metabolik hastalıklar kendini göstermeye başlıyor. Süt almaya başlayınca. Deniyor ki süt aldıktan sonra protein ve şeker ve yağ metabolizmasındaki bozukluklar nedeniyle bazı metabolitler birikiyor ve bu beyinde hasar yapmaya başlıyor. Biz bu hasar gelişmeden, semptomlar oluşmadan önce yakalarsak bir takım tedbirler alarak hayat boyu diyet vesaire bir kalıcı hasar olmasını engelleyebiliriz. Sebep bu. Sebep bu gözüküyor. Ancak çok işe yarıyor mu tartışılır. Yani şimdi liste 6 tane hastalıktan oluşuyor. Bana sorarsanız burada gereksiz hastalıklar var. Hadi gereksiz hastalıkları bir tarafa bırakalım. Yani listede ille de olması gerekmeyen hastalıklar var. Bunun dışında lipid, şeker ve protein metabolizmasının konjenital hastalıkları binlerce. Ayrıca kistik fibrozisiste olduğu gibi veya SMA'da olduğu gibi bir sürü başka genetik hastalıklar da var. Bunlar da binlerce. Diğer binlerce hastalıkların içinde bazıları gerçekten anne sütü aldıktan sonra teşhis edilebilir ve kalıcı hasar olmadan tedbir alınabilir olan hastalar. Şimdi deniyor ki buna eleştiri yapanlara bu hastaları biz erkenden yakalıyoruz. Buna engel oluyorsunuz ve hastaların kafasını bulandırıyorsunuz. Ve ben buna eğer itiraz edersem, yani bu test gereksizdir dersem, tarama testi, bana bir sürü vaka örnekleri verilebilir. Bakın şu vakaları zamanında teşhis edilseydi kalıcı hasar olmadan kurtarabilirdik diye. O zaman ben de onlara listede olmayan fakat teşhis edilseydi kalıcı hasar oluşmayacak olan başka vaka örneklerini sunabilirim. Bu işin sonu yok. Yani bu tartışılabilir bir konu. Bu tarama testlerinin yapılması. Ama bu testlerin içinde, 6 testin içinde bana göre fenilketonuri veya biotinidaz enzim eksikliği kullanılabilir. Bunun bir tanesi 10.000'de bir tanesi 15.000'de bir gözüküyor. Yani siz 10.000'de bir doğumdan ve 15.000'de bir doğumda görülen bir hasta için 10.000 hastaya ve 15.000 hastanın hepsine yapıyorsunuz, kan alıyorsunuz, test yapıyorsunuz ve yalancı pozitif çıkabiliyor.
Yalancı pozitif çıktığı zaman da orada bir anne babayın psikolojisini mahvediyorsunuz ve birçok anne sütten kesiliyor. Verdiğiniz zarar da fazla oluyor yalancı pozitif çıkarsa. Bunun dışında kan alınan bebeğe bir zararı var mı? Kan alınan bebeğe zararı var. Ona geleceğim. Şimdi burada tartışılabilir. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bir tarama testi, bir kişiyi bile kurtarsak önemli. Yapılmasına itirazım mı var? Bazı sakıncalarım, çekincelerim var ama sadece diyorum ki bunun tartışılabilir olduğunu söylüyorum ve şerh koyarak yapılabilir diyorum. Ancak sistematik olarak bir tartışma yaparsak, peki bu test ille kandan mı yapılmalı? Ya gelebiliriz? Cevap hayır. Kesinlikle ve kesinlikle sadece kandan bu testin yapılmasına gerek yok. Bakın bu testlerde neye bakıyoruz biz? Ya bozuk olan enzimin aktivitesine, ya enzimin parçalayacağı maddenin fazla birikmesine veya o maddenin fazla biriken maddenin metabolitlerinin fazlalığına veya oluşan son ürünün azlığına bakıyoruz veya direkt olarak gene bakıyoruz. Bunlara bakılarak teşhis konuluyor. Şimdi kanda bunların hepsine bakabilirsiniz. Aynı zamanda idrar, tükrük, terden de bunlara bakılabilir. Artı başka bir şey daha var. Şimdi bebek anne hamileyken bazen amniyosentez veya kordon kanı örneği alınıyor. İkili üçlü test yapılıyor. Orada bir örnek alıyorsunuz. Aldıysanız oradan da bakabilirsiniz. Ama genetik şeye bakabilirsiniz. Çünkü daha çocuğun beslenmesi başlamadığı için bir challenge olmuyor. Metabolik şeylere değil de genlere direkt bakabilirsiniz. Veya size başka bir öneri vereyim. Bebek doğdu. Doğduğu anda siz oradan bebek kordonundan kan alabilirsiniz. Doğduğu anda. Doğduğu anda zaten göbek bağını kesiyorsunuz ya. Orada isterseniz kan alabilirsiniz ve saklarsınız. Zaten kök hücre için saklanıyor bazı talep edenler için. Yani ille de bebek doğduktan sonra topuğunu deleceğiz diye bir şart yok. Hocam şimdi izleyicimiz merak ediyor. Diyor ki hocamız canhıraş şekilde neden bu işe karşı? Ne oluyor da topuk kanı alındığında bebeğe hangi zarar veriliyor da hoca bu kadar rahatsız oluyor? Ona gelelim. Şimdi ille de kan deniyorsa dediğim gibi başka yollardan alınabilir. Ama topuk delinmesi olayına karşıyım. İki sebepten dolayı karşıyım. Birincisi dediğim gibi alternatifleri var. Kılcal damardaki bir kan yerine, birkaç damla kan yerine ben sistemik dolaşımdan daha çok şeye bakabilirim. İkincisi daha önemli. Şimdi size hiçbir yerde duymadığınız bir bilgi vereceğim. Şimdi tetrapedal hayattan yani 4 ayaklıdan 2 ayaklı hayvana geçiş evresinde yerle teması sadece ayaklarla sınırlı olan hayvanların ayak tabanlarında bazı özel değişiklikler olur. Evrimsel olarak. Çünkü bastığınız zemin sizin ayakta durmanızı ve gerekirse kaçmanız için gereken bir ortam. Ve dolayısıyla buraya temas eden alanın reseptörlerin özel olması ve oradaki tehdidi algılaması gerekiyor. Bununla ilgili ayak tabanında yani bizim dolayısıyla da topuk kanını aldığımız yerlerde bazı özel durumlar oluyor. Ama önce yanlış olan bazı şeyleri söyleyeyim. Bir, topuk kanında şeyden karşı değilim. Çok kontrol edilemez kanama olur. Bir hematom olur. Kan birikir. O önemli değil. Onlar çok seyrek. Veyahut da bu refleksolojik olarak orası cinsel bölgeye denk geliyor. Oraya siz iğne batırdığınız zaman kısırlığa sebep olursunuz. Bu hakikaten tam şehir efsanesi saçma bir teori. Ve bir kere biz akupunktur yaparken bile iğneyi batırırız 20 dakika bekleriz. Ve kalıcı da bir durum da olmaz genellikle. Burada bir iğne batırıyorsunuz topa sonra da kısır olacak hasta. Yani bu biraz zorlama bir şey. Zaten direkt olarak o bölgede değil. Ben buna katılmıyorum. Ama madem böyle bir şeye de takılacaksa insan size şunu söyleyeyim belki aklınıza gelmemiştir. Madem böyle bir şeye takılacaksınız her şeyden önce özellikle kızlarda kulak memesini tamamen delerek orada kalıcı hasar yapan bir delik oluşturduğunuz ve skar dokusu oluşturduğunuz, bozucu alan yarattığınız durumları düşünün. Çünkü akupunktur arası göze denk geliyor. Göze denk gelen alanda siz resmen hani bir tane iğne batırmak değil, deliyorsunuz ve orada skar dokusu oluşuyor. Resmen delik oluşuyor. Veya pierce stringler. İşte burna, dile onlar da bir yerlere denk geliyor. Yani dert ediyorsanız bunu dert edin, bunu tartışın. Etmeli miyiz bunu dert? Tartışılır. Olabilir. Tabii ki orada bir bozucu alan yaratıyorsunuz. Orada bir sıkıntı yaratabilir.
ben bu küpeyi kullanarak, kullanmam için de gerekli zemini oluşturarak bir mekanizmayı bozmuş mu? Küpeyi takarak o metalle etkileşime girmesi bir. İki, orada kalıcı bir delik oluşturuyorsunuz. Yani dokuyu yok ediyorsunuz ve skar dokusu oluşuyor. Skar dokusu demek bozucu alan demek. Yani sürekli olarak orada parazit yayın demek. Onun temsil ettiği organlarda da ister istemez bir karışıklık olacaktır. Nereyi temsil ediyor burası hocam? Konudan konuya Genellikle geçtik göze. ama. Göz alanı derler. Biraz daha farklı yerleri delebilirler. Önemli değil. Yani ben bunu örnek olarak veriyorum. Yani topukta bir defa deldiğiniz şeyden böyle büyük bir senaryo çıkartıyorsanız ona niye söylenmiyorsunuz? Yani bir şey yapacaksanız istikrarlı olun, ona söylenin. Onu demek istiyorum. Neyse, konumuza dönelim. Konumuza dönüyoruz. Ayakta reseptörler vardır. Evrimsel olarak hayatta kalmayı oradaki uyaranlarla bir anlamda sağlarsınız. Çünkü arkadan bir puma geliyorsa koşmanız gerekiyor. Doğru anladık değil mi buraya kadar? Tabii. Yani zeminin güvenliği çok önemli. Zemin güvenli değilse zeminin güvensizliği otomatik olarak tehdit veya tehlike olarak algılanır. Şimdi bugüne yansıması bunun? Bunun yansımasını söyleyeceğim. Şimdi o bölge bizim iki şey var anlatacağım. O bölge, yani bu ön bilgiyi verdikten sonra devam ediyorum. Plantar refleks dediğimiz bir muayenede kontrol ettiğimiz bir refleksin başlama noktası. Yani iğneyi batırırken plantar refleks dediğimiz bir derin tendon refleksini harekete geçiriyorsunuz. Şimdi derin tendon refleksleri özel reflekslerdir. Uyarı geldiği zaman beyne gitmeden omurilikten otomatik olarak bazı kaslar hareket ettirir. Bilgi yukarıya da gider ama siz hareketi yaptıktan sonra beyin ne yaptığınızı fark etsin diye. Yani fark etmeden, yani dizinizin altına vurduğu zaman diziniz hareket eder ya birden, patella refleksi. Evet. Siz bunu istemli yapmazsınız ama dizinizi kaldırdığınızı görürsünüz. Fark edersiniz. Dizimi kaldırdım dersiniz. Evet. Plantar refleks o şekilde çalışıyor. Fakat az bilinen kısımlardan bir tanesi şu ki Jose Palomer diye Meksikalı bir ortopedistin geliştirdiği proprioseptif derin tendon refleksi diye bir teknik var. Bedende takılı kalmış olan bazı programlar eş zamanlı olarak derin tendon refleksini, yani bu arkı çalıştırdığınızda, kullandığınızda bu kalıcı programlar resetleniyor. Ve fabrika ayarlarına döndürülüyor. Biraz daha açıklayıcı konuşun hocam. Bu özel burada bir şey çalıştırıyorsunuz. Yani bir kayıt cihazını açmak gibi. O anda dolayısıyla siz iğneyi batırdığınız zaman çok büyük ihtimalle derin tendon refleksini, plantar refleksini de başlatmış oluyorsunuz. Orada bir start yapıyorsunuz. Bunu yaptığınız sırada bebeğin postürü, duyguları o anda terk edilmiş mi hissediyor, öfkeli mi, kızgın mı, korkmuş mu? Çevredeki insanların duyguları, bebek onu da kapıyor. Işık, ses, koku, otomatikman bir kere tehlike olarak algılanıyor. Battırdığınız şey. Ama aynı zamanda derin tendon refleksini de harekete geçirdiğiniz için o anda yakaladığı verilerin hepsi tehlikeyle istatistik olarak eş kabul edildiği için, tehlike habercisi kabul edildiği için bir program yazılabilir. Herhangi bir program yazılabilir ve bunu öngöremediğiniz bir program olur. Biraz önce saydığım koku, emosyonlar vesaire, onların her biri tehditle aynı anda beraber değerlendirilerek farklı programlar yazılabilir ve çok farklı şeylerle sonuçlanabilir. Beden buna takılı kalır ve bizim injury recall dediğimiz, incinme hatırlanma dediğimiz özel bir paterne sebep olur. Paternin gelişmesine sebep olur. Yani bu şöyle bir şey, beden tehdit anında kendine bir program yazar ve o tehdide benzeyen, söyledim ya hani korku, belli bir koku, normal hayatta bunlara karşılaştığımız her zaman o tehditle karşılaştığını zannederek o programı çalıştırır. Mesela orada bu işlemi yapan hemşire hanımın kullandığı parfümü hayatı boyunca bir yerde karşılaştığında nedeni yokken gerginleşebilir. Evet, ve o program neyse onu çalıştırır. O program ne olabilir? Mesela duruş bozuklukları olabilir. Ve o duruş bozukluklarına bağlı kronik ağrılar olabilir. Kişi de öğrenme güçlükleri olabilir. Otistik davranış bozuklukları olabilir. Dikkat eksikliği olabilir. Obsesif davranışlar olabilir. Kal gelme gibi böyle veya katatonik gibi donma reaksiyonları oluşabilir. Veya çekinliklik, endişe, paniğe kapılma, panik reaksiyonu olabilir. Veya tam tersine öfke nöbetleri olabilir, öfke patlamaları olabilir. Bakın bu saydıklarım dikkatinizi çektiyse tehlike anında fight, flight ve freeze fonksiyonlarının sembolik ekspresyonlarıdır. Yani savaş veya kaç veya don. Sizi dikkatlice dinleyen bir meslektaşınız
Ya hoca abarttın. Bebek bunun farkında bile değil. Üzerine dakikalarca şeyler anlattın diyen bir meslektaşınıza hangi cevabı verirsiniz? Bebek onun farkında bile değil. 30 saniye sürmeyen bir işlem. Annesi emzirecek, konu kapanacak. Niçin uzatıyorsun diyene ne dersiniz? Çünkü bunlar arkaik refleksler ve içgüdüsel. Bebeklerde çok daha derin olarak çalışırlar. Tehlike arz ettiği tehlikeyi, hayati tehlikeyi algıladığı anda beden çok radikal tedbirler alır. Ve bunlar hayat boyu takılı kalan şeylerdir. Mesela korku paterni denen bir şey vardır. Konuyu açıyor. Mesela bu korku paterni, hani korkan köpek ne yapar? Kuyruğunu kıstırır derler. İki bacağının arasında kuyruğu şey olur. Şimdi bizim kuyruğumuz yok ama kuyruk sokumu, kuyruğunun devamı kuyruktu evrimsel olarak. Büyük korku yaşayan bir insanın kuyruk kemiği ileriye doğru gider ve orada sıkışık kalır. Yani kuyruğunu onun esprisi aslında köpek kuyruğunu içeriye alırken cinsel organını korur ve kapatır. Çünkü cinsel organı gösteren hayvan ben alfa adayımdır der. Kapattığı zaman korku belirtisidir. Ben rekabete girmiyorum ve aynı zamanda türünü korumak için de cinsel organını kuyruğuyla korumuş olur. Bizim kuyruğumuz yok. Fakat kuyruk kemiğiniz öne doğru gittiğinde beyin omurilik sıvısını kaplayan, çevreleyen beyin zarı da gerilir ve bir takım şikayetler olur. Ancak bu tedavi edilene kadar hayat boyu size bazı sıkıntılar yaratır. Bu korku paternidir. Yani kuyruk kemiğinin ileriye gidip orada takılı kalması. Takılı kalan bir program bu. Ya bunu şey olarak düzelteceksiniz, mekanik olarak düzelteceksiniz ya da korku üzerinde çalışarak programın çözülmesini sağlayacaksınız. İşte bunun gibi bir takım durumlar var. Bunlar standart tıpta konuşulmayan, öğretilmeyen şeyler ama araştırmalar yapıyor. Bunu en çok da kayropraktörler bu konularda çalışma yapıyorlar. Peki kişi böyle bir korku paterninin içinde olup olmadığını, yani kuyruk sokumu kısmı muayenede çıkar. Takılı kalıp kalmadığını kendi kendine anlayabilir mi? Muayenede kendisi anlamayabilir ama bilen birisi muayenede anlar. Ve bununla ilgili düzeltmesi de zor bir şey değil. Yani beden, o takılı olan şeyi düzelteceksiniz. Burada önemli olan bilgi, yani bedenin bir formata girmesi, bir program çalışması ve orada takılı kalması. Bakın tiptoe talking, ayak uçlarına basarak yürüyen çocuklar vardır, özellikle otistik çocuklar. Bunun sebebi bilinmez derler. Bana göre sebebi gayet açık. Topuğa travma yemesi. Topuğa travma yiyen bir insanın ayak topuğunu değdirmemeye çalışması ve yere zararlı olduğunu, güvenli olmadığını düşündüğü zemine yüzey alanını minimum tutacak şekilde temas etmesi ve ayak uçlarından yürümesi bence gayet mantıklı. Ayak uçları yürümek aynı zamanda kaçmanın da hızlı olması. Sprinterler ayak uçlarıyla koşarlar, sürat koşucuları. Ve bunun sebebi de bulunamaz. Yapılan tetkiklerin hiçbirinde, yani siz kafa MR'ı vesaire çekersiniz. Oysa kuyruk sokumu ileriye doğru kaymıştır. Yani bunu kim oraya bakar? Hiç beklemediğiniz bir yerde. Ortopedist mi anlar bunu? Hangi branş anlar? Kayropraktörler anlar. Veya işte benim gibi bu konulara ilgi duyan insanlar bakacak, kurcalayacak, aklına gelecek. Yani aklınıza gelmez ki. Aklınıza gelmesi için bu konulara ilgi duymanız, araştırmanız lazım. Bu benim işim. Konuyu burada ararken kuyruk sokumunda çıkar. Tabii o yüzden bedene bir bütün olarak bakmak lazım. Hani branşlaşmalar iyi bir şey değil. Yani adam omuzum ağrıyor diyor, ben kalpçiyim, ona ortopediste bakacaksın diyor. Yok öyle bir şey. Hasta size hangi şikayetini söyleyin hepsini dinleyip bağlantılandırmaya çalışacaksınız. Hekim öyle olmalı. Ama şunu söylemek istiyorum sonuç itibariyle, konudan fazla uzaklaşmayalım. Topuğu delerek alınan kan tehlikeli. Sonucunu bilmediğimiz bir domino hareketine sebep olabilir. Orada bir tuşa basıyorsunuz. Evet. Ve o tuşun o anda ortamda getireceği... neyin nasıl algılandığı, ortamda neyin olduğunu da bilmiyorsun. Nasıl bir program yazıldığını bilemezsiniz. Hocam bunu ben anlamakta zorlanıyorum. Yani o odada bulunanların duygu dünyaları dahi o basılan düğmeyle o bebeğe işleyebilir mi? Ben şimdi biyolojik olarak siz mesela bana karşı bir kin duyuyorsunuz. Ben bunu bilinç olarak değil de bilinç altında ben bunu hissederim. Aynı eğitimi almanıza rağmen, aynı fakültelerden mezun olmanıza rağmen herhalde hiçbir sektör yoktur ki birbirinden bu kadar farklı görüşler beyan etsin. Çok net alınan eğitim var ama artık doktorlar birbirinden çok farklı görüş bildiriyorlar. Sanıyorum izleyicim de benimle aynı fikirdedir. Mağduruz hocam ya.
Aklın Vallahi yolu birdir. mağduruz. Bir şey diyemiyorum. Aklın yolu birdir. Bazı şeylerin ben tartışılır bulunmasını dahi anlamıyorum ama bazı şeylerde özellikle kafa karıştırıyorlar ki hani insanlar farklı ürünlere yönelsin, farklı tedavi yöntemlerine yönelsinler diye farklı ekoller oluşturuyorlar. Her bir ekol ayrı bir pazar. Ancak birçok şeyde ilaç kullanımı, diyet vesaire, yani bir gün onu da konuşuruz. Bana göre son derece gereksiz. Bağışıklık ve bu bağışıklığı arttırdığı iddiasıyla envai çeşit vitamin. Siz de diyorsunuz ki bağışıklığı güçlendirmek tehlikeli bir iştir. Evet. Sebebi de şu, problemimiz bağışıklık sistemimizin zayıflığı değil, bağışıklık sistemimizin ayarının bozukluğu. Yani spesifitesinin ve sensitivitesinin bozuk olması. Yani biz bağışıklığımız düşük olduğu için değil, ayarı bozuk olduğu için hasta oluyoruz. Evet, ne aynen demek? öyle. Bu biraz daha Bu da şu demektir, spesifite şu demektir, kendine bağışıklık sistemi kendi hücresini tanıyıp ona müdahale etmemesi lazım. Ama spesifitesi ayar bozulursa kendi hücresini yabancı zanneder, ona da saldırır. Bu otoimmünite demek. Sensitivitesi düşükse yabancıyı tanıyamaz. Gümrükten geçer, fark etmez. Yabancıyı tanıyamazsa da o yabancı at oynatır istediği gibi. Siz hiçbir takviye almıyor musunuz? Alırım. Arada ben de alırım ama ona bir şey bağlamam. Mesela alıyor musunuz? Aralarda alırım tabii. Alırım. Özellikle hasta olduğum zaman alırım. C vitamini de alırım. Onlara karşı değilim. Ancak onlardan abartılı bir, özellikle zencefil falan hastayken ben de çok kullanırım. Bunların şeyle bir alakası yok. Çözümle alakası yok. Bunlar tedavi edici şeyler değil. Diyetler. Diyet dediğiniz şey belli bir elementin fazla verilmesi, belli bir elementin sınırlandırılması. Yani eliminasyon ve replasmanın birlikte kullanılması. Siz bunu yaptığınız zaman bir şeyi hazırdan verirseniz beden yapmaz. Bir şeyi çıkartırsanız ileride verdiğinizde beden yine sıkıntı yaratacak. Yani çözüm o değil. Çözüm tamir. Çözüm bedenin nasıl söyleyeyim size, adaptasyon mekanizmalarının harekete geçirilmesi, aktive edilmesi. Bunu yaptığınız zaman zaten biyoloji buna çözüm üretecek. Sürekli biz bunu sabote ediyoruz bilmeden. Aldığımız adaptasyon mekanizmasını mı sabote ediyoruz? İşte bu sıvılardan başlayarak birçok şeyle belki bunu sabote ediyoruz. Belki takviyeler de bunlardan biri. Tabii. Takviyelerin de büyük bir kısmı bunlardan biri. Hazıra ediyor. verirsiniz. Ekonomi de böyle çalışır. Bir şeyi hazır verirseniz niye çalışsın ki? Ama siz adama ciddi bir maaş verirseniz niye ağır işte çalışsın? Ulusal Lojistik Emel Özuğur'la derin sohbeti sundu.